sıradan insanlar için Sovyetler Birliği ne kapitalist ekonomilerde görülen krizlerin var olduğu bir ülke, ne dünyanın en güçlü ordusuna sahip bir ülke, ne de KGB en güçlü istihbarat servisinin yaşamda görüldüğü bir yerdi. Yani sıradan insan ordu ve KGB'nin onu güvenle koruduğunu bilir ama bizzat bu gücü görmezdi. Tıpkı tüm dev sanayi ve ekonomik büyüme temposunu bizzat görmediği gibi. Ancak başka şeyleri direkt olarak görürdü. Sovyetler Birliği doğduğun kentte, sokaklarda, herhangi bir saatte dolaşırken hiç kimsenin sana saldırmadığı veya sözlü tacizde bulunmadığı bir yerdi. Zemin katların pencerelerinde ızgara korkuluk olmazdı. Aklınızı mı kaçırdınız? Apartman hapishane midir? Girişlerde demir kilitli kapılar. Bu ne yabanilik? Sadece girişler değil, bodrum katlarından tavan aralarına kadar, her yer ardına kadar açıktı. Ve buna rağmen içeride hiçbir serseri ya da madde bağımlısı göremezdiniz. Sovyetler Birliği, oturduğun sitede 300 daire bile olsa binanın tüm sakinlerini tanıman demekti. Ve herhangi bir daireye bir tuz ya da kibrit almak için gidebilirdin. Sovyetler Birliği, çamaşır yıkadıktan sonra çamaşırlarını avluya astığın ama birinin çalabileceği veya kirletebileceği aklının ucundan bile geçmediği, çünkü böyle bir şeyi hayatında hiç hatırlamadığın bir yerdi. Sovyetler Birliği bir engelli otobüse bindiğinde tüm otobüsün ayağa kalkması ve yer vermesidir. Bir engelli bir dükkana girdiğinde herkes ona yol verir ve sıraya girmezdi. Bir tane tekerlekli market arabası alır, kasaya giderdiniz. Ancak hiçbir güvenlik elemanı bulunmaz, maksimum güvenlikli bir hapishanedeymişsiniz gibi her köşede bir gizli kamera bulunmazdı. Kasanın yanından istemediğin kadar çıkış yeri olurdu ve yine de hiçbir hırsızlık olayı olmazdı. Sovyetler Birliği'nde televizyonlarda parçalanmış cesetler, şu numaraya kısa mesaj yollayın aldatmacaları, cinselliği öne konulmuş kadınlar veya bel altı mizah olmazdı. Bunlar yerine güzel filmler, eğitim programları, küçük çocuklar sessizce uykuya dalmadan önce uyku programları olurdu. Sovyetler Birliği dünyanın en iyi eğitimini veriyordu ve en önemlisi ücretsizdi. Mesleğinize uygun bir iş garantisi her zaman vardı. Sovyetler Birliği'nde tüm spor dallarında ücretsiz eğitim veriliyordu. Çocuk kampları, tatil yerleri, sanatoryumlar birçok yerde vardı. İnsanlar bir sanatoryuma gitmek için kendi bölgelerinin polikliniğine gider ve bir belge alırdı. Ücretsiz olarak. Çünkü doktorlar muayene sonrasında insanların ruh ve beden sağlığı için toparlanmaları gerektiğine karar verirdi. Sovyetler Birliği, Kafkaslar'da terörün, uyuşturucunun değil, tatil yerlerinin, sanatoryumların ve dünyanın en iyi mineral sularının olduğu bir yerdi. Ukrayna'da Gamalı haçlarıyla banderacıların değil, uçsuz bucaksız buğday tarlaları, havacılık, tank sanayi, temiz şehirler, iyi ve mutlu insanların yaşadığı yerde. Baltıklarda ise SS yürüyüşleri ve yetişkin nüfusun yarısının Avrupa klozetlerinin temizlemek yerine yüksek hassasiyetli elektronik ve radyo teknolojisi, otomobiller ve dünyaca ünlü içecek üretimleri yapılmaktaydı. İnsanlar yüksek maaş alıyordu. Sokak temizliği çoğu ülkeden daha üst seviyedeydi. Sovyetler Birliği'nde polis cezalandıran değil, aksine Sovyet kahramanı imajını temsil etmekteydi. Ve tüm bunları terfi için değil, sadece bir Sovyet polisi olduğu için yapardı. Bu bir onur meselesiydi. Sovyetler Birliği'nde bir yetişkin yalnız başına sokakta duran bir çocuğa yaklaşıp bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorabilirdi. Bugün ise böyle bir yetişkinin pedofili olduğundan şüphelenerek üzerine köpekleri salıyorlar. Sovyetler Birliği her 3 daireden birinde anahtarı paspasın altına koymaktır. Sürekli bir not bırakılırdı. Anne, anahtarlar paspasın altında. Sovyetler Birliği her köşede meşrubat satılan otomatların bulunması ve cam bardakların her zaman yerinde olmasıdır. Telefon kulübelerinde rehberler bulunurdu. Ancak bugün bunlar kaç dakika yerinde kalabilir? Sovyetler Birliği'nde evlendiğinde iş yeri sana tek odalı bir daire verirdi. Ücretsiz. Bir ya da iki çocuk doğduğu zaman bir ya da iki fazla odası olan daire ile değiştirilirdin. İleride aile büyür ve 3-4 çocuk yaparsan 2-3 odalı daireye geçerdin. Ücretsiz. Kredi mi? Bu ne biçim tuhaf kelime? Bunun ne anlama geldiğini Sovyet insanı bilmiyordu. Sovyetler Birliği 6 ay boyunca hiç mağazaya gitmeseniz bile yine de tüm fiyatları bilmek demektir. Eğer ekmek fiyatları 6 ay önce 24 kopekse bugün de aynı fiyat. Pardon, belki de yanılıyoruz. Fiyatı 22 kopeke düşmüş olabilir. Maaşlar ise her ilkbahar zamanı düzenli olarak artardı.
10 yıl sonra eski bir kitabın arasından unutulmuş bir ruble bulursanız, bırakın bu artık değerini yitirmiş bir kağıt parçası olmasını, 10 yıl önceden bile değerli olabilirdi. Sovyet reklamlarının en sinir bozucularından biri paranızın tasarruf bankasında değerlendirin kısmıdır. Bu tabii ki bir ironi. Sovyetlerde ne reklam vardı ne de aşırı birikmiş paralara gerek vardı. Neden böyle biliyor musunuz? Çünkü böyle bir motivasyon yoktu. Paranız yastık altında daha az değerlenmezdi. Ne enflasyon ne de hırsızlık vardı. Sovyet insanına yönelik böyle bir tehdit asla olmadı. Sovyetler Birliği'nde bir çelik işçisi ya da kutup pilotu olduğunuzda bunlar günümüzde bir bankacı olmak kadar prestijli işlerdi. Haydutlardan, çetelerden, mafyalardan günümüzdeki hayranlıkla değil, hor görülerek bahsedilirdi. Terörist tanımlaması ise Sovyet insanı için başka bir galaksiden gelmiş üç gözlü, kötü ahtapot gibi anlaşılmaz ve fantastik bir kelimeydi. Sovyetler Birliği okullarda güvenlik görevlileri gibi sapkın bir noktaya hiçbir zaman gelmedi. Böyle bir şey kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi. Okulun en korkuncu temizlikçi kadınlardı. Müdürün yanına çağrılmaksa çok nadirdi ve öğrenci için kulağa askeri mahkemeye çağrılmak gibi gelirdi. Tüm bunların yaşamayanlara nasıl anlatırsın ki? Kendinizi sakin, rahat ve güvenilir hissettiğiniz bir yer hayal edin. Mesela çocukken yattığınız oda ya da köydeki ninenizin evi. Gözünüzün önüne getirdiniz mi? İşte Sovyet insanı kendisini uçsuz bucaksız ülkesinin her noktasında böyle hissederdi.